çok hafifmiş ya. Ama biraz balon havası da var, bilmiyorum. Kesin futbolcular şikayet eder bundan da. Bu ödeme bize vergi hatırlat. Amerika'da vergi yazan fiyatlara dahil değil. Evet, ilk beşler şimdi sahaya çıkacak. Kolor harfli öndeyiz şu anda. Burası diğer yerlere göre daha sakin. Neden? Çünkü diğer yerlere göre biraz daha pahalı. Dünya Kupası biletlerine de gideceğimiz maçlar için. Şuradan milli takımların formaları var. Mail falan girdim, bir büyü oldu, bir şey oldu. 100 dolara indi. Mutluyuz. Herkese merhabalar. Bugün 16 Mart Houston'da sabah. Dün 35 dereceydi. Şu an eksi 2 derece falan yani hissedilen. Hava sıcaklığı yaklaşık 7-8 derece şu an. Öğlen 11-12'ye geliyor saat. Biz de kalktık, şu an oteldeyiz, lobideyiz. Otelimiz şehir merkezinde. Şehir merkezinde olma sebebi outlet'ten döndüğümüz zaman arabayı bırakıp salona yürüyerek gitmek istedik. Çünkü salonun oraya park etmek istemedik. Park yeri bulabiliriz, bulamayız. Çok karışık olur. Zor olur bizim için diye düşündük belki. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün outlet'e gidiyoruz. Sizleri daha önce Karayipler'e götürdük, Miami'ye gittik, kocaman gemiye bindik, izlemediniz. 5 tane vlog çektik, hiçbirini izlemediniz. Oradan Arjantin'e gittik, buzullara gittik, Buenos Aires'e gittik, izlemediniz. Daha Lima'ya gittik, Lima'yı yayınlamadık. Muhtemelen bu videodan ya önce ya sonra yayınladım, onu da izlemezsiniz ama. Siz alışveriş seviyorsunuz. Oradan kadar, Amerika'dan kadar onu seviyorsunuz. O yüzden böyle bir video hazırladık. Bugün outlet'e gideceğiz. Fiyatları karşılaştıracağız, alışveriş yapacağız. Biz de tabii kendi ihtiyaçlarımız var. Onlara yönelik alışveriş yapacağız. Bütün mağazalara giremeyeceğiz tabii ki. Belli başlı mağazalara gideceğiz ama ne alacağız? Belli başlı kot alacağız, ayakkabı alacağız, mont alacağız. Böyle tişört alacağız, klasik. Bunları alacağız yani. Vaktimiz olursa Samsonite'e de gireriz. Size valiz fiyatlarını da gösteririz. Dediğim gibi onları izlemediniz, bunu izlersiniz. Ama bunu izledikten sonra mutlaka o videoları da izlersiniz artık. Bize de bu güzelliği yaparsınız. O zaman herkes beğen butonuna bastıysa yola çıkalım. Bir Adidas'la başlayalım bakalım. Mesela bu ayakkabı mesela 60 dolar. Gazelle orijinal mesela, bunlar daha yeni sezon. Bunlar 120 dolara satılıyor mesela. Her gün tabii ki aynı fiyatlarda yok. Güzelmiş rengi falan. Sambalar 100 dolar. Mercedes'in Formula 1 şortları 50 dolar. Tişörtler ise 45 dolar. Yani bence bayağı uygun. Şuradan milli takımların formaları var. Ve Dünya Kupası orijinal topu da var. 170 dolarmış. Şurada gösteriyor zaten. Free Honda Pro. Burada formalar var. Kolombiya forması. Meksika forması. Hem de Arjantin forması. Öbür tarafta Almanya forması. İspanya forması. %30'da indirim varmış bugün. $130. Arjantin forması, Messi'nin forması 130 dolar. Almanya forması 100 dolar. Tabii Messi daha pahalı. Çok da güzel bir Dünya Kupası tişörtü var, şöyle göstereyim. Evet, gayet yakışıklı. Bu da ön tarafı. 35 dolar, aslında çok pahalı değilmiş, gayet alınası bir tişört. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız Adidas'ta böyle bir tişört var. New Balance'a geldik. Burası biz beklediğimizden daha küçük bir dükkan çıkıyor gerçekten. Yani daha önce gittiklerimiz daha büyüktü en azından. Arkayı bir göstereyim size. Her mağazanın arkasında şöyle clearance yazan, mağazanın daha hızlı satılmasını için ayakkabılar var. Buradaki kural şu. Mesela atıyorum şu ayakkabı 100 dolar. Sarı sticker olduğu için burada 30 dolara da ekstra indirim var. Clearance'da da aşağı yukarı ortalama bir ayakkabı 60 ila 70 dolar arasında geliyor. %30 indirimli de kattığımız zaman yani 50 dolar civarına bir ayakkabı aslında buradan New Balance'dan kendinize edinebilirsiniz. Beğendiğiniz, içinize sinen bir model varsa. Tabi bu Türkiye'de herhalde artık imkansız herhalde, bilmiyorum da 50 dolar yani 2200 lira falan yapıyor. 2200 lira ayakkabı var mı Türkiye'de? Bir New Balance bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız memnun oluruz. Dediğim gibi bize çok küçük geldi bu New Balance. Birkaç tane de model sorduk ama pek istediğimiz modeli bulamadık. Birkaç model denedim. Şimdi ondan size fiyatlarını da göstereyim. Şöyle tabii ki ucuz yani şu model var mesela. 515 model. İşte 70 dolar. Bu etiketli herhangi bir ikinci ürün alırsanız da o da %50 indirimli geliyor. Hangisi daha ucuzsa tabii ki. Mağaza onu %50 indirim yapıyor. Ben denedim bundan ama çok rahat değildi. Peki sizce fiyatlar Türkiye'ye göre nasıl? Yani siz de bunu yorumlarda belirtirseniz memnun olur. Çünkü biz biraz kör kaldık artık. Mesela şu modelin fiyatı, New Balance 515'in fiyatı ne kadar acaba Türkiye'de? Burada 70 dolar. Yazan olursa çok memnun olur karşılaştırma açısından. Arkada Clearance'dan bir model buldum. Onu aldım. Şu an Demet taşıyor onu benim için. Evet, yani şöyle bir 480 model. Şöyle göstereyim. Güzel, bu rahat da ayağıma da güzel oturdu, onu buldum.
Clearance'dan bulunduğu için $60. %30 da ekstra indirimi olacak bunun. Yani bayağı uyguna geldi. Güzel bir ayakkabı edinin. Evet şanslı, en azından bir tane istediği gibi bir şey bulabildi. Bunu bir ödeyelim bakalım. Şimdi başka mağazalara devam. Ayakkabı dediğim gibi 60 lira gösteriyordu. %30 indirimle beraber $42 geldi ama biz $45 dedik. Bu ödeme bize vergiyi hatırlat. Amerika'da vergi yazan fiyatlara dahil değil. %8 ya da %7 eyalete göre değişiyor. Bazı eyaletlerde %0 ilk eyaletlerde. %8 ya da %7. Burada %8'miş. Toplam $45.44 dedik. Yani o da yaklaşık 2000 lira yapıyor. 2000 liraya 480 model bir New Balance ayakkabı aldık. Türkiye'de ne kadar fiyatları bunu bilmiyorum. Yorumlarda belirtseniz çok memnun olurum. Şimdi tekrar Adidas'a geldik. Belki buradan da bir ayakkabı alacağız. Bakalım. Devam ediyoruz turumuza. Tam kendi kalemin bir ayakkabı buldum ama numarası yok ya. Aşağıdakiler ama 12-11 falan büyük onlar. Neyse bakalım bir. Ama çok güzel. Bana kısmet olmadı bu renk ama bordo rengi Demet'e kısmet oldu. Çok hafifmiş ya. Ama biraz balon havası da var, bilmiyorum. Kesin futbolcular şikayet eder bundan da. Hafif. $110 ayakkabıyı $65 aldık. Şimdi tura devam edelim. Polo, bir sweatshirt, yani $50 bir indirimli var. $200'dan $150 düşmüştü. Polo Ralph Lauren'deyiz şu anda. Burası diğer yerlere göre daha sakin. Neden? Çünkü diğer yerlere göre biraz daha pahalı. Bir sweatshirt $200, bir tişört $100 aşağı yukarı. Bir çantalara falan bakayım. Yani şöyle bir kazak mesela $120, $125. Şöyle bir gömlek yine $120 kadın gömleği. Kotlar. Kotlar da $120. Şöyle bir kazak 155, çok güzel bir kazakmış bu arada. Evet, ben de çok beğendim. $155. Yani çok ölümcül bir pahalılığı yok. Ama tabii diğer yerlerdeki ucuzluğu görünce sen buraya pahalı diyor yani. Bir tane Ralph Lauren ceket $220, $230. Gömlekler $150 falan. Şöyle bir gömlek $150. Şu tişörtler $120. Çok pahalı mı? Değil. Lacoste'dan falan daha pahalı ama. Benim şu anda bu outlette gördüğüm en pahalı dükkan bu ama. Diğer outlet tecrübelerime dayanarak da söylüyorum. Her zaman her yerde en pahalısı Ralph Lauren oluyor zaten yani. Evet. Ben de böyle bir şey aldım. Bir tane şöyle bir polo ayıcıklı bir sweat aldık $75. Buradan hadi çıkalım. Tişörtler falan $60. Şortlar güzelmiş. Şortlar ne kadar? Rengi güzelmiş onun yine. $100. Daha fazla gezmeyelim, hadi alıp çıkalım şuradan. Polo Ralph Lauren'den de çıktık. İşte o $75'lık şey vergisi $81 oldu. Sonra işte %10 indirimiyle $73 denk geldi. Şimdi Nike'a gitmek istiyorum ben. Oradan kendime bir ayakkabı alacağım. Siz bu arada şimdiye kadar nasıl buldunuz fiyatları? Özellikle Ralph Lauren bize pahalı geldi. Size de pahalı geldi mi? Türkiye'deki fiyatlarıyla da burayı kıyaslarsanız çok memnun olurum. Ve eğer şimdiye kadar bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı da unutmayalım lütfen. Siz beğenme butonuna basarken biz de tura devam edelim. Gördük, giyeceksiniz. Skechers'a girelim. %50 indirim varmış ikinciye. İkinci çifte %50 indirimli. Demet Skechers'ı sevmiyor arkadaşlar. Skechers'a karşı bir garezi var. Ama siz eğer Skechers giyiyorsanız neden giydiğinizi Demet'e de anlatıp Demet'i de ikna edebilirsiniz tabii ki yorumlarda. Neden Skechers giydiğinizi lütfen belirtin. Hadi gidelim. Ne kadar fiyat hiç bakmadık ki. Yani $59-70. Ha $100'mış. Mesela şu $100. Ne mesela bunun modeli? Nerede yazıyor? Makinede yıkanabilir diyor. Şu model. Şu model arkadaşlar. Bu modeli bulup yorumlara atın. Kaç paraymış acaba? Burada $95'mış. Hadi çıkalım, sarmadı ya burası böyle. Zaten kimse de yok, boş. Ralph Lauren Polo'ya girdiğimiz için artık US Polo'ya girmiyoruz. Buraya geçelim. Burada da Daha uygun fiyatlı. evet zaten 3 tanesi $70'mış orada. Evet, burası daha uygun. Orada tişört $110 arkadaşlar. Keşke buraya girseydik. Değil mi? Burada ayıcık yok muydu ya? Keşke buraya girseydik, buradan bir ayıcık alsaydın kendine. Hadi çok soğuk esiyor. Nike'a girelim. Çok güzel sivitlermiş. $80. Kasada %40 derece indirim yapıyorlarmış. Ama çok güzelmiş gerçekten. Hem beyaz hem siyah. Çok güzelmiş. Bugün bütün clearance'da %40 indirim varmış. Yani bu duvarda şu anda orijinal fiyat olarak $20'dan $140'a kadar olan ayakkabılar var. Ve onların da güncel fiyatları, indirimli fiyatları da $12'dan $84'a kadar değişiyor. Biz de clearance'dan bakacağız bir şeyler. En azından bunun clearance'ı düzenli ya. New Balance Skin App'inde de şurası mesela 11 numaralar.
Şurası 11,5, 12 diye gidiyor. Düzenli yani. Demet bulduğu bir şey. Beğenmedim. Çok siyah. Nike'dan çıktık, şok içerisinde çıktık. Ayakkabıların üzerinde yazan ilk indirimsiz fiyat $250'dı ikisi toplam. Biz 130, 140 öderiz çıkarız diyorduk. $100 ödedik çıktık. Mail falan girdim, bir büyü oldu, bir şey oldu. $100 indi. Mutluyuz. Özellikle ayakkabı anlamında çok ucuz. Şimdi biraz daha giyime yönelelim. Tommy'ye gideceğiz. Levi's'e gideceğiz. Lacoste'a da bir uğrarız. Ondan sonra belki Brook Brothers'a bir uğrarız. Kolombiya'ya uğrayalım, mont bakalım. Kolombiya'ya uğrayacağız, mont bakacağız, bot bakacağız. Çünkü Meksika'da inanılmaz kışlar oluyor, anlatamam size. Nasıl kışlar oluyor, nasıl kışlar oluyor. Mont ve bot almamız gerekiyor o yüzden. Hadi şunları arabaya bırakıp şimdi geri geleceğiz. Tommy'deyiz. Şortlar var, kazaklar var. Alt alta gördüğünüz gibi. Kimse ne giyeceğini bilmiyor. Çünkü dün hava 35 dereceydi, bugün 16 derece. Şort üzerine kazak gibi çıkanlar var gerçekten, şaka değil. Klasik Tommy montları var. $180 ama %40 indirimle $130 falan denk geliyor aşağı yukarı. Fena değil. Burada da genelde mağazanın yanında %40 indirim mevcut. Yine Tommy montlar var. Bunlar biraz daha kalın. Artık monttan değil de biraz daha parka gibi bu da. Bunlar da $180. Yine %40 indirim var bunlarda da. Hatta %70 indirim var bunlarda. Özür dilerim şöyle. Yani bunlar çok daha ucuza denk geliyorlar. Şöyle ceketlerde %60 indirim var. Tommy burada biraz daha ucuz Türkiye'ye göre. Türkiye'de hala daha çok pahalı bir marka ama bak şu gömlek güzelmiş mesela. Gömleklerin fiyatları ne kadar? Ha, $90. 90. Ama üzerine %40. Aynen %40 indirimle beraber $90, $55 geliyor. 5'te vergi koysanız işte 58-60 falan denk geliyor. Dediğim gibi Türkiye'de Tommy hala daha çok pahalı bir marka ama burada artık o kadar pahalı değil. Yani çok rahat $30'lara, $40'lara polo yaka tişörtler, gömlekler bulabiliyorsunuz. Ya da işte $120'lara çok güzel montlar bulabiliyorsunuz. Biz de 3 parça bir şey aldık. Gömlek, tişört topla. Bakalım onlar ne kadar tutacak. Şimdi Crocs'a doğru gidiyoruz. 2 gömlek bir elbisenin normal etiket fiyatı 245'ti. Outlet indirimler. E-mailimizi gidik. Bizim buraya üyeliğimiz vardı. İşte oradan cart indirimi, cürt indirimi derken $75 verdik çıktık yani. Tanesi $25 denk geldi. Tanesi $80'dan $25 düştü. Bakalım Pandora. Hadi Pandora'ya girelim şimdi. Önden geçerken denk geldik. Pandora'larda özel charmlar da oluyor. Burada Texas özel bir charm var $85. Yine Amerika özel charmlar var şurada görünüyor. NASA'nın charmı var şurada görünüyor. İndirimde düşüyormuş. 2 charm alınca bilekliğe %15 indirim veriyorlarmış. Tanıdık Disney ürünlerin olduğu, Minnie Mouse'un olduğu falan yer. Onlar da $50'dan başlıyor. Ama burası biraz daha Disney'e çalışan bir Pandora'ymış. Yani çok da büyük bir Pandora değildi. En azından Demet'in dediğine göre ben anlamadım. Baktık da çok Demet'in istediği gibi bir şey bulamadık. Şimdi Crocs'a gidiyoruz. Levi's'e gidiyoruz. Bu arada şunu da fark ettik. Her dükkanda elemanlar İspanyolca biliyorlar. Çünkü buraya çok fazla Meksikalı insan da ziyarete alışverişe geliyor. Mağazada çalışanlardan en az 1-2 kişi İspanyolca biliyorlar. Şimdi Crocs'a girelim. Bakalım Crocs nasılmış ya. Hi. $50 mı? Evet. Ha bak şurada Pokemon'usu varmış. Jigglypuff üzerinde hazır asılı. Crocs'un üstüne böyle editiflerde, eklentilerde alabiliyorsunuz. Her şey var ya. Pokemon'dan tutun da Family Guy'a kadar, işte ülke bayraklarından domino taşlarına kadar her türlü aksesuarı ekleyebiliyorsunuz. Tanesi $5. 5 tane alırsanız 2 tane daha bedava veriyorlar. 8 tane alırsanız 5 tane daha bedava veriyorlar. 13 tane alırsanız da 13 tane daha bedava veriyorlar. Tanesi $5. Bugünlerde Amerika. Levi's mağazasındayız. Çok düzenli. Şu anda gördüğünüz taraf kadınlar. Kot numaralarına göre düzenlenmişler. 501 zaten en çok satan kotu. Bu tarafta zaten erkek tarafı şöyle gösterelim. Biz direkt buraya geldiğimiz zaman kendi numaralarımıza geliyoruz. Mesela ben 512 slim taper giyiyorum. Direkt oraya gidiyorum. Bedenimi de biliyorum. Direkt onu alıyorum. İndiriminden bahsedeyim. Eğer Levi's üyesiyseniz ya da siz nasıl diyorsanız Levi's üyesiyseniz tanesi $50 artı vergilere denk geliyor. Eğer Levi's üyesi değilseniz tanesi $55 artı vergilere denk geliyor. Eğer direkt gelip bir tane kot alıp çıkarsanız da teklif fiyatı $75. Burada standart. Kotların fiyatlarının hepsi standart. Biz şu anda 3 tane erkek kotu, bir tane de kadın kotu aldık Demet'e. Yani yaklaşık herhalde $110 daha ödeyeceğiz 4 kota. Tişörtler ne kadar? Texas tişört biliyor musun? Ne kadar? 25'miş ama yine indirim var. Bir şey ama bir alma, bir ikincisi %50 indirim var. Dünya kadar tişört var zaten ya. Kodlarımızı alalım. Buradan da Gap'e gideceğiz. 4 kod. Vergileriyle beraber $216. Türkiye'de ne kadar bir tane Levi's pantolon? Ben de bilmiyorum. Eğer siz yorumlarda yazarsanız memnun oluruz. Şimdi son duraktan bir önceki durak Gap'e gidelim. Birkaç tane tişört bakalım. Ondan sonra artık çıkacağız. Evet, Gap deyince akıllara Polar geliyor. Polarlar da böyle burada. Renk renk dizilmiş durumdalar. Gördüğünüz gibi %40 indirim var. Etiketten. Etikette $60.
Yani 36 dolar çarpı 1,08 yaklaşık 38-39 dolar bir fiyatı var vergiyle beraber. Şurada tişörtler de var. Tişörtlere de bakalım. Biz geçen sene Paskalya'da ya da Semana Santa'da Orlando'daki outlet'e gitmiştik. O zaman bu Gap tişörtler tanesini 9 dolara satıyorlardı. Çok ucuzdu gerçekten yani. Bayağı ucuz. Şu an normalde bakın görüyorsun. 25 dolar. Yani 25 doların %30'da indirimi var. O da ne yapar? Tanesi yaklaşık 16,5-17 dolara falan denk geliyor. Biz 9 dolar aldık dediğim gibi. O zaman Semana Santa Pascal indirimi vardı. Bize öyle denk geldi. Güzel desenler yok ya. Ben böyle desenli tişörtleri çok seviyorum ama yurt dışında bunları bulmak zor. Gap'ten de çıktık. Oradan da 3 tişört aldık. Gap tişörtü aldık. Tanesi 13 dolara denk geldi. Toplam vergiyle beraber 40 dolar. 56 cent ödeyip çıktık 3 tişörte. Bir Brook Brothers'a bir uğrayıp çıkacağız. Oradan bir şey almayacağız. Çünkü oradan bir ihtiyacımız yok. Orayı da seviyoruz biz. Tişörtlerini, gömleklerini falan kullanıyoruz. Bir fiyatları şöyle size bir gösterip çıkacağız ama Lacoste aramak için vaktimiz kalmadı. Ondan sonra da Kolombiya'ya uğrayacağız. Orada bir mont bakacağız, bot bakacağız varsa. Lacoste'da ama şöyle bahsedebilirim. Normalde Lacoste'da bir tane tişört 110 dolar. Ama şöyle bir kampanya oluyor. 2 al 1 öde oluyor. Öyle olunca 2 tişörte 110 dolar veriyorsunuz. Tanesi 55 dolara geliyor. O çok uygun. Bir de şöyle bir kampanya var. 2 tişört alıyorsun. İkincisi de %50 indirim oluyor. Öyle olunca da 75. bir tişört 75 dolara geliyor. O bana bir tık fazla geliyor. Yani eğer tanesini 55 dolardan verirse o tamam, o güzel. Ama 75 dolar olunca bir tık fazla oluyor. Birçok outlet'e gittik. Kimi outlet'te tanesi 55'e geliyor. Kimi outlet'te 75 dolara geliyor. Ama hani 55 ise tabii daha iyi. Biz böyle tripten tribe göz bu arada da ellerimiz kollarımız dolu, hani mikrofonu birimiz tutuyor birimiz kamerayı tutuyor, böyle değişik oldu. Bir de outlet'teki indirimler de günden güne değişiyor. Mesela Santa Semana'da ya da işte Paskalya tatiline giderseniz çok daha büyük indirimler var. Ya da yıl sonunda giderseniz çok daha büyük indirimler var. Böyle herhangi bir normal zamanda giderseniz standart indirimler var yani. Bu arada ben Lacoste'u seviyorum ama biz Lacoste'a alternatif başka bir marka bulduk. Brooks Brothers diye başka bir marka. Onun gömlekleri ve tişörtleri bana daha kaliteli geliyor. Orayı seviyoruz. Simgesi biraz daha böyle mütevazi. Hani çok böyle Lacoste'un simgesi gibi bağırmıyor. Renkleri, modelleri, kumaşı da güzel. Şimdi bir Brooks Brothers'ı gösterelim size. Belki simgesini görünce hatırlarsınız yani. Türkiye'de de ben gördüm, insanlar giymeye başlamışlar. O zaman hadi girelim, fiyatlara bakıp çıkalım. Bugün buradan bir şey almayacağız. Bu onun 118. İndirimi nerede bunun? Tanesi 69 dolar onların. Nerede yazıyor? Tanesi 69 dolar. 3 ya da fazlası için 59 dolar gösteriyor. Gömleklerde buradaki gömlekler. Tanesini 69'dan mı veriyor? Evet, sanki ucuz geldi değil mi? Gömleğin üzerinde 118 dolar yazıyor ama tanesini 69 dolardan veriyor. 3 tane ve daha fazla alırsanız da tanesini 59'dan veriyor. Bunların kumaşı çok güzel. Naylon gibi olan kumaşlardan değil, Oxford kumaş bunlar. Herkese tekrar merhaba. Hızlı koşarak otele geldik. Neden? Çünkü ikinci eventimiz olan basketbol maçına gideceğiz. Houston Rockets, Los Angeles Lakers maçına gideceğiz. Trafik çok büyüyordu. O yüzden hızlıca oradan çıkmamız gerekiyordu. Şu anda saat akşam 7. Maç 8.30'da. Biz de şimdi birazdan hızlıca salona doğru gideceğiz. Salon zaten buradan çok yakın. Bir 10 dakika yürüme mesafesi. Outlet'i kısaca bir toparlamak istedim. Ne aldık, ne ettik, kaç para harcadık? Toplam 950 lira harcadık. Ne aldık 950 liraya? Toplam 950 dolar harcadık. Ne aldık 950 dolara? 216 doları Levi's kot pantolona verdik. 4 tane kot pantolon aldık. Tommy'den 2 tane elbise, bir tane de polo yaka tişört aldık. Oraya da 75 dolar verdik. Polo Ralph Lauren'den bir tane ayıcıklı sivit aldık. Ona da 75 dolar verdik. Gap'ten 3 tane basic Gap yazılı tişört aldık. Onlara da toplam 40 dolar verdik. Adidas'tan bir tane ayakkabı aldık. O ayakkabıya da 65 dolar verdik. Nike'dan Air Jordan'dan 2 tane ayakkabı aldık. O ayakkabılara toplam 104 dolar verdik. Bir tane de New Balance'dan ayakkabı aldık. O ayakkabıya da 45 dolar verdik. Crocs'tan bir tane Crocs, bir tane de terlik aldık. Plaj terliği aldık. Onlara da toplam 101 dolar verdik. Kolombiya'dansa bir tane kalın, bir tane de mevsimlik mont aldık. Bunları siz alışveriş yaparken görmediniz Kolombiya'dan. Çünkü dediğim gibi hızlıca çıkmak zorunda kaldık maça yetişmek için. 238 dolar verdik. Küsuratlarla beraber toplayınca 950 dolar civarında bir para harcadık toplam outlet'te. %8'den aşağı yukarı 80 doları vergi. Sizce bizim yaptığımız alışveriş pahalı mı yoksa uygun mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. İkinci bir sorumuz da aslında bu kadar alışverişi, tüm bunları Türkiye'de alsaydık sizce kaç para harcardık? Ya bir tahmininiz var mı? Varsa eğer lütfen bunu da yorum olarak yazın. Outlet maceramız aslında burada bitiyor. Outlet ile ilgili size 3 tane de hint verebiliriz buradan. Birincisi, hafta sonu gitmeyin. Hafta içi gidin. Çünkü hafta sonları inanılmaz kalabalık oluyor. Çok fazla kasa sırası bekliyorsunuz. Bazı mağazalar mağazanın içinde olabilecek insan sayısına bir kota koyuyorlar. Doğal olarak
kapının önünde beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. İkinci önerim ise ihtiyaçlarınıza odaklanarak belli başlı mağazalara yönelmeniz. Neden? Çünkü çok fazla mağaza var, çok fazla ürün var, çok fazla marka var. Hepsine zaman ayıracak, hepsine bir girip bir deneme yapacak olsanız outlet kampüsünü herhalde 3 günde falan bitiremezsiniz. Yani çok büyük. Bu yüzden ihtiyacınıza yönelik eğer önden bir planlamayla giderseniz gününüzü efektif şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncüsü de tax free istemeniz olacaktır. Çünkü bizler buranın vatandaşı değiliz. Bazı outletlerde tax free istediğiniz zaman direkt oradan size bir tax free kağıdı veriyorlar. Bazı outletlerde direkt outlet içinde bir tax free ofisi mevcut. Havalimanına gitmenize gerek kalmadan outlette alışverişinizi bitirdiğiniz zaman sadece fişlerinizle beraber ofise uğrayıp fişlerinizi beyan ettikten sonra anında oradaki ofislerden alabiliyorsunuz. Buradan şimdi hızlıca maça geçelim. Umarım Alperen'e yetişebiliriz. Elimizde yer. Öyle diyeyim. Ya da fotoğraf çektirebiliriz birebir. Amaçlarımızdan biri o. O zaman şimdi vakit kaybetmeyelim. Hemen Alperen'in Los Angeles Lakers'la oynayacağı maça gidelim. Houston sokaklarında maça doğru yürürken biraz maça nasıl bilet aldık ondan bahsedelim. Biz maçın biletini orijinal nba.com/tickers'tan almadık. Çünkü burada bizim istediğimiz yerden biletler pek kalmıyor. Bizim istediğimiz yerdeki biletler daha çok kombineye çıkıyor. Bu yüzden biz de ikinci el bilet atan bir siteden aldık bileti. Bizim biletimiz Doğu Locası'nda. Doğu Locası ne demek? Yani sahayı kenardan gören ve sahaya erişimi olan en alttaki tribünden aldık. Tabii ki en önde değiliz ama 18. sırada olmamız lazım bilette. Biraz yukarılardayız ama yine de yerimiz çok güzel. Bu ikinci el bilet satan yerlerde de aslında insanlar güven konusunda sorunlar yaşıyor ama biz çok geldik Houston'un maçına. Başka maçlara da başka eventlere de ikinci el bilet satan yerlerden almıştık. Hiç sorun yaşamadık şimdiye kadar. Biletimiz hep zamanında geldi ve ihtiyacımız olduğu zaman da her zaman müşteri hizmetlerine ulaşabildik. O konuda bir sıkıntı yaşamadık. Dünya Kupası biletlerine de gideceğimiz maçlar için yine ikinci el bilet satan organizasyonlardan aldık. O biletler de şu anda elimize ulaştı. Biletlerimiz de cebimizde şu anda yani. Bir sıkıntı yaşamadık yine onunla ilgili. Dünya Kupası içeriklerini de kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun. Maçların hemen ardından bir ya da 2 gün sonra içerikleri YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Şu anda sokaklar gördüğünüz gibi sakin görünüyor. Yani burası Houston Downtown. O yüzden yüksek binaların arasından yürüyoruz. Duvarlarda güzel grafitiler, güzel duvar resimleri falan var sanatla süslenmiş. Ve işte karşıdan da zaten Toyota Center görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki salonun ya da organizasyon yapılacak olan yerin şehrin içinde olmasını da çok seviyorum. Yani kimse bir de ulaşım sıkıntısı yaşamıyor. Burada gördüğünüz gibi park yerleri falan da çok fazla. Biz tabii belki sorun yaşarız diye düşündük ama şu an gördüğümüz kadarıyla insanlar bir sorun da yaşamıyor. Yani arabayla da gelip buraya da park edebilirsiniz. Event başı yani şu an buraya park etseniz $10 $20 bir park ücreti var. Şimdi içeri girelim bakalım salonun içinde neler varmış. İçeriye girerken çok büyük bir zorluk çekmiyoruz. Çok fazla sıra yok. Çok fazla giriş olduğu için yani salonun etrafında çok fazla giriş var. İçeri girince de bizi tabii ki store'lar, mağazalar karşılıyor ve Alperen'in formaları burada baş köşede. Ayrıca salonu süsleyen diğer başka görsellerse tüm oyuncuların posterleri. Beni en çok etkileyen ise Houston tarihinin tüm yıldızlarının gösterildiği bu poster oldu. Umarım Alperen de yakında bu posterde yer alacak. Şimdi kendi tribünümüze doğru yol alalım. Dediğim gibi bizim tribünümüz biraz daha loca tarzı. East Club olarak geçiyor. Kendi içerisinde kendi lobisi var. Biliyorsunuz Amerika'da salonlarda ve stadyumlarda alkollü içecekler ve burgerler, yemekler, belli başlı yiyecekler serbest. Bu kulüpteki lobinin içinde de bunları alabiliyorsunuz. Tabii ki burası dışarıya göre daha sakin ve çok daha hızlı istediğinizi alabiliyorsunuz. Ayrıca yemeği aldıktan sonra yerinize gitmeye gerek yok. Oturabileceğiniz, salonu görebileceğiniz masalar ve sandalyeler var. Şimdi salona girelim ve maçın başlamasını bekleyelim. Salon gerçekten harika görünüyor. Şu anda yerimize gidiyoruz. Yerimizin görüntüsü aslında buraya çok yakın. Bir iki sıra daha alttayız. Şu anda salon boş çünkü herkes salonun içinde bir yerlerde takılıyor, eğlencesine bakıyor, piknik yapıyor. Salona girerken hemen gözümüze çarpan yine emekli ayrılan formalar aslında. Houston'ın emekli ayırdığı formalar. Onlar sağ köşede duruyorlar. Takımlar ısınmaya çıkıyor şimdi ama maalesef Alperen ısınmaya çıkmıyor. Biz de az önce öğrendik Alperen'i sakatlığı sebebiyle bu maçta oynatmayacaklarmış. O yüzden ısınmaya çıkmıyor ve maalesef fotoğraf çektirme hayallerimiz de galiba suya düştü. Evet, ilk beşler şimdi sahaya çıkacak. Organizasyon falan gerçekten harika ya. Renkler falan, o ekranın görüntü kalitesi falan harika. Organizasyon süper. Yani Amerikalılar gerçekten bu işi bayağı iyi beceriyorlar. Çok iyi yapıyorlar yani. Evet, Alperen de orada şu anda gördüm ama eşofmanlarla değil, kahverengi bir montu var üzerinde. Takım arkadaşlarına destek vermek için tabii ki sahada ama maalesef oynamayacak bugün. Biz daha önce izlemiştik ama bu videoda maalesef Alperen'in oynarkenki görüntülerini paylaşamayacağız. Gerçekten üzüldük. Ama uzun süreli sakatlık olmasın da bir maçlık 2 maçlık sakatlıklar telafi edilir yine. İşte kral ve ritüeli. Vay be, bunu görmek de varmış. İnsanın gerçekten maçı ekrandan izleyesi geliyor ya. Ekranın görüntü kalitesi o kadar iyi ki. Gerçekten gözümüz ara sıra sahayı bırakıp ekrana
kayıyor. Oradan daha iyi takip edildiğini falan düşünebiliyorsunuz yani. Şuna bakın ya, inanılmaz. Evet, maalesef Houston maçı kaybediyor. Güzel maçtı aslında ama sonunda biraz koptu. Ve Amerikalıların da şöyle bir huyu var. Eğer maç kopuyorsa asla Amerikalılar maçı sonunu beklemezler. Gördüğünüz gibi hepsi birden harekete geçti, karşı tribünler falan da. Salon boşalıyor, şu anda herkes gidiyor. Biz de artık bu videoyu buradan kapatacağız. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.